Şu an saat 10:40. Bugün geç kalktım çünkü bugün labda bir çalışma varmış. O yüzden de 1'de gitmemiz gerekiyor. Öğle arasından sonra. Direkt uyanır uyanmaz kamera açtım. Çünkü kaç gündür şeyler çekmek istiyorum ama yoğunluktan çekemiyorum. Ve biraz da bütün doğallığımla çekmek istedim. Şimdi kendime bir kahvaltı hazırlayacağım. Daha sonra da hazırlanırım. Lava giderim. Daha sonra da belki bugün hava güzel olursa biraz merkeze çıkarız. Çünkü şu an hava çok güneşli. Belki ekrandan da fark etmişsinizdir. Direkt güneş vuruyor. Eğer hava güzel olursa bugün belki merkeze gideriz. Bir kahve içeriz. Birazcık dolaşırız diye düşünüyorum. Ama işte tamamen labın yoğunluğuna göre erken biterse çıkarız. Bitmezse belki yine çıkarım. Yanında giderim yani. Bilmiyorum. O zaman bir kahvaltı hazırlayalım. Birazcık kendimize gelelim. Daha sonra da hazırlanıp laba. Eve geldim, yemek yedim. Bilgisayarda birkaç işim vardı, onu hallettim ve üstüne Malmö vlogunu paylaştım. Yaklaşık 15-20 dakika önce. Şimdi hazırlandım. Birazdan evden çıkacağım. Lund'a gideceğim merkeze. Bir kahve içerim. Birazcık hava alırım. Bugün hava çok güzel. Birkaç gündür hava güzelken ben de değerlendirmek istiyorum. Çünkü onun dışında yağmurlu günlerde hep evde oturup ya yemek yapıyorum, ya bulaşık yıkıyorum, ya birazcık evi toparlıyorum. Hani çok bir şey yapmıyorum. O yüzden de havanın güzel olduğu günler kendimi dışarı atıyorum. Bir yürüyüş de olsa birazcık havam değişiyor. Malum arkadaşlar tek başıma olduğum için burada. Gerçi tek başıma da demek istemiyorum. Hiç olmazsa burada vakit geçirdiğim insanlar var. Dışarı çıktığımda sohbet edebileceğim, vakit geçirebileceğim insanlar var. O yüzden kendimi yine de şanslı hissediyorum. İlk haftadan arkadaş edinemeyebilirdim. Yani böyle bir opsiyon da vardı. Ama tek başımayken vakit geçirmek de açıkçası çok hoşuma gidiyor. Bu benim için hem öğretici hem de farklı bir deneyim oluyor. Kendimle baş başa kalmak da bana bence bir sürü şey katıyor. Çok fazla düşünüyorum. İşte yaptığım şeyleri daha bilinçli yapıyorum artık hani. Bazen çünkü hayatın akışına kapılıyoruz ve böyle yaptığımız şeyler çok alışkanlık haline geliyor. Atıyorum bir sabah kalkınca bir dişini fırçalamak bile otomatik yaptığım bir şey oluyor. Ama burada yaptığım her şeyi planlamaya çalışıyorum. Şunu şöyle yaparsam daha iyi olur veya tek başıma işte çamaşırım, bulaşığım, her şeyimi kendim halletmem gerekiyor. Açıkça konuşayım. Aile evimde olduğum zaman her zaman her şeyi kendim yapmıyordum. Yani annem, babam bir şekilde hep onlarla bir etkileşim içinde oluyorduk. Veya işte arkadaşlarımın öğrenci evlerine gittiğimiz zaman yine birlikte vakit geçiyorduk. Bir şeyleri beraber yapıyorduk. Burada her şeyi tek yapmak bana bir sürü şey öğretiyor diyebilirim. Bazen sıkılıyorum, bazen hoşuma gidiyor. Kendimi daha yetişkin hissediyorum. 5 Eylül'de 23 yaşında olacağım artık arkadaşlar. 23'üm dolmuş olacak. Ama bazen hala kendimi çocuk gibi hissediyorum. Yani 23 yaş bence çok büyük bir yaş değil. Ben küçükken 23 yaş bana çok böyle hani abi abla gibi geliyordu insanlar 23 yaşındaki. Ama ben yani öyle hissetmiyorum. Zaten çoğu arkadaşımdan da çevremdeki herkesten de bunu duyuyorum. Mesela Ayça ile Yavuz 28 yaşındalar ama hiç 28 yaşında hissetmediklerini söylüyorlar ki yani bir noktada da aslında gayet anlayabiliyorum yani. Çünkü ben şahsen 2019'da kaldım gibi geliyor. Yani 2019'da sanki kaldım ve hiçbir şey değişmedi gibi. Yani çok garip geliyor. Neyse bunlar çok ayrı konular. Ama bir özet geçmek istedim. Bugün lapta işlerimi hallettim. Eve geldim. Şimdi de dışarı çıkacağım. O zaman görüşmek üzere. Sizi çok öpüyorum. Geçme.
kaxigt lag, men ändå så hade de ett par till. När jag hittade dem snabbt. Stellas entusiasm. O zaman bu manyak bir şey bu. Yani görüntüsü. Günaydın. Bugün normalde Lab'a saat 1'de gidecektim. Vivian'la saat 1'de buluşacaktık. Sonra saati 2'ye çekti Vivian. Çünkü bir işi varmış. Saat 2 gibi buluşalım dedi. Ben de tam hazırlandım. Çıkıyordum ki otobüsü iptal olmuş. PCR'da uzun sürecek bir PCR protokolü olduğu için sanırım bugün yapamayacağız dedi. O yüzden de bugün o gelmiyor. Biz yarın PCR'e başlayacağız. Bu arada PCR bizim labda uygulamış olduğumuz bir protokol. Uzun sürüyor bazen saatleri. O yüzden de bugün yapamayacağımızı söyledi. Ben de yine de lab'a gitmeye karar verdim. Biraz makale okurum. Labda Kasım var. Onunla birazcık çalışabilirim. Yapacak bir şey illa bulurum yani labda. O yüzden evde oturmak istemedim. Daha verimli bir gün geçirmek istedim. Eğer erken biterse işimiz, ki çok erken biteceğini sanmıyorum bugün. Çünkü zaten hani saat 2 geçecek ben gittiğimde. Benim pek bir işim yok ama Kasım'ı takip edeceğim için onun işleri genelde çok uzun sürüyor. Yani bazen saat 7'de bile çıkıyoruz. Hatta Ayça bir kere 8'e doğru da çıktı. O yüzden belli olmaz. Ama bilmiyorum, belki bugün de bir şeyler yaparım. Merkeze gidebilirim. Burada hayat böyle arkadaşlar. Yani çok fazla yapacağım şey ya var ama hani genelde benzer şeylere çıkıyor. Yani yürümek oluyor. Yeni bir park keşfetmek olabilir. Yeni bir kafe keşfetmek olabilir. Dün kafede bir tane şey gördük uzaktan. Hatta çektim zaten, hani görmüşsünüzdür. Stand-up tarzı bir etkinlik vardı. İnsanlar biralarını içiyordu ve işte sahnede de bir stand-upçı gayet komik şeyler anlatıyordu muhtemelen. Herkes gülüyordu ama biz İsveççe bilmediğimiz için hiçbir şey anlamadık. Yani o tarz bir etkinliğe gitmek istesek de İngilizce olmuyor yani doğal olarak. Anlamayacağımız için birazcık kısıtlanıyor yapacağımız şeyler. Bugün dışarıda yemek yiyebilirim. Çok makul. Evde çok bir şey de kalmadı. Alışverişe çıkmam lazım. Hem belki o işi hallederim, alışveriş yaparım. Hem dışarıda yemek yerim, bir değişiklik olur. Böyle bir şey yapabilirim. Şu anda bütün kafamdaki plan değişti. Kahve içeceğime gideyim bir yemek yiyeyim bugün. Bir tadım, keyfim yerine gelsin değil mi? Bence gayet mantıklı. O zaman ben yavaştan çıkayım. Lab'a gideyim. Sonra görüşürüz tekrardan zaten. Öpüyorum sizi çok. Selam. Şu anda Orvars diye bir hamburgerciye geldim. Bakalım nasıl, çok güzel görünüyor ama tabii denemeden bilemeyiz. Bacon'lı bir hamburgerini söyledim. Bakalım nasıl çıkacak. Heyecanla bekliyorum. Daha sonra da alışverişimi yapacağım. Alışverişimi yaptıktan sonra da eve giderim. Dediğim gibi bugün labda çok iş yoktur diye düşündüm ama birazcık bekleme süresi vardı. O yüzden saat işte 5 gibi çıktım. Bir tık geçmiş de olabilir. Sonra bir eve gidip eşyalarımı bıraktım. Alışveriş poşetimi falan aldım. Şimdi yemek yemeye geldim. Sonra da işte alışverişimi yapıp eve geçeyim diye düşünüyorum. Mükemmel bir hamburger. Mükemmel yani. Hiç bu kadar beklentilerle gelmemiştim. Video çektiğimi eğer gören varsa şu anda muhtemelen bu kız ruh hastası herhalde falan diyor ama hiç umurumda değil vallahi şu an bir şey demeleriyle. Haksızlık yani Türkiye'de böyle bir şey yememiş olmam hayatımda. Neyse sakinim yani. Sakinim. Sadece yani üzgünüm. Beleroklarla buraya girip bütün hamburgerlerini deneyeceğim. Yeni bir hedefim var burada.
Bütün hamburgerlerini denemiş olacağım buranın. Birazdan kalkarım yemeğimi yedikten sonra alışverişimi yaparım. Sonra da eve giderim arkadaşlar. Bugün çok da action'lı bir gün değildi yani, üzgünüm. Bakalım yarın sabah bayağı erken gideceğim laba. Artık duruma göre bakacağız. Öpüyorum size. Kendimi ev hanımı gibi hissettiğim bir günden herkese merhaba. Saat şu anda 6.30'a geliyor. Ben çamaşır randevusu almıştım. Çamaşırlarımı attım. Sonra geri geldim. Sonra tekrar gittim kurutmaya attım. Şimdi tekrar geri geldim. Ocakta yemeğim var. Bugün evi temizledim. Yani tam bir ev hanımı modu diyebiliriz. Bugün temizlik, yemek, çamaşır, bulaşık derken yaklaşık 3 saat geçti. 2,5 diyelim hadi. Şu anda da pilav koydum. Burada şey güzel oluyor. Tek kişi olduğum için direkt böyle bir tencere yemek yapıyorum. Onu 2 gün, 3 gün, 4 güne kadar tüketebiliyorum. Böylece sürekli kendime yemek hazırlamamış oluyorum. Evet, bazen sıkıyor. Ama çeşitlendiriyorum. Sebze olur yanına, bir salata olur, bir yoğurt olabilir. Yani çeşitlendiriyorum. Böyle bir iş yaptım. Çünkü bazı günler geziyorum. Bazı günlerde tabii evde işler birikiyor. Onları yapıyorum. Bir güncelleme yapayım dedim. Bugün sabah laba gittim. Lab'dan geldim. İşlerimi hallettim. Yarın da dışarı çıkmayı düşünüyorum. Yani normalde bu hafta sonu Kopenhag'a gideriz diyorduk ama Yavuz'un işleri çıktı laboratuvarda. Biz de ertelemeye karar verdik. Anca beraber kanca beraber dedik. Haftaya falan gideriz artık. Umarım keyif almışsınızdır bu vlogdan. Çünkü bu vlogu biraz haftalık yapmak istedim. Alışıyorum gün geçtikçe buraya. Bağlanıyorum birazcık. Çünkü buranın huzuru çok güzel ya. Çok huzurlu bir yer olduğunu düşünüyorum. Bir de her yer yeşil olduğu için, doğayı da çok sevdiğim için böyle iç içe yaşıyorum. Zaten küçük bir yer. O yüzden ses olmuyor, gürültü olmuyor. Gidiyorum, geliyorum. Kendi çapımda bir hayat bakalım yani. 2,5 ay böyle bir düzen. Öyle, umarım beğenmişsinizdir. Şu an bir sonraki karede ne karşınıza çıkacak bilmediğim için ben de heyecanlıyım. Bakalım neler oluyor. Bugün kamerayı nereden açtık? Alnarp. Saat şu anda 5.30'a geliyor. Biz Alnarp'tayız. Arkada mükemmel bir manzara var. Şu an kameranın tam arkasında Ayça ile Yavuz var. O yüzden de çok utandığım için konuşamıyorum. Ama özet geçmem gerekirse şu anda Alnarp'tayız. Arkada çok güzel bir manzara var. O yüzden bir hazırlık yaptık önceden. 3 saniye falan sürdü ama hazırlandık yani. Kahvemizi getirmiştik. Kahve içiyoruz. Cookie var. Kraker var. Piknik yapmayı düşünemedik. Gelirken bir pizza, bir yemek, bir şey getirebilirdik aslında ama birazcık planlamada sıkıntılar yaşandı. Hava yaz gibi şu an. Hiç bundan zaten bir hafta önceki hava değil. Aşırı sıcak. Ve ben yama sivit almıştım yani. Çok da gerek yoktu aslında. Ama bak burada bende biraz travma oldu. Ben her gittiğim yere yanıma sivit ya da kalın bir şeyler götürüyorum. Hava çok dengesiz ya. Öyle yani arkadaşlar. Hayat kısa, kuşlar uçuyor. Hayat böyle bir şey herhalde. Değil mi?
bitti sanmıştık az önce ama yanda bir parti daha varmış. O yüzden şimdi buraya geziyoruz ve inanılmaz çeşitler var. Hiç hayatımda görmediğim şeyler gördüm arkadaşlar. Olmadı. Geri dön geri. Loma'ya geldik. Şu anda Loma Beach'teyiz. Şu anda Loma Beach'e geldik ve yemek yemek için bir İtalyan restoranına oturduk. Ben pizza söyledim. Ayça makarna söyledi. Yavuz da pizza söyledi, değil mi? Yemeğimizi yiyeceğiz. Daha sonra da artık günü kaparız. Bu da vlogun artık son kısmı. Eğer buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Az önce söylediğim kamerayı açtığım an çöktüler ya. Arkadaşlar burası deniz değil mi? Deniz görüyorsunuz burada sözde. Aça. Deniz görüyorsunuz ama bilin bakalım ne yok burada? Deniz kokusu yok. Su kokusu bile yok. Dümdüz bir böyle dümdüz su ya. Hiç deniz kokusu yok. Sıfır Sıfır seni böyle çekerim ki. Sıfır deniz kokusu. Yanım İzmir'im. Ama manzara çok güzel. Ama sesimi çıkarmam.